Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay ve aynı zamanda çok modern, çok tarz, çok şık yazlık bir örgü modeli göstermek istiyorum. File örgü modeli, modelimin ön yüzü, bu da modelimin arka yüzü. Sadece 2 sırada örülen çok basit ve çok modern bir örgü modeli. Bu modelle örülmüş bir yazlık bluzu videoya ekledim. Duruşunu da orada görebilirsiniz. Model her iki şekilde kullanılabilir. Hem normal bu şekilde boyuna kullanılabilir hem de videoda göstermiş olduğum bluz modelinde olduğu gibi enine kullanılabilir. Videonun devamında ben hem modelin yapımını hem de bu modelle enine kullanılarak çok kolay iki dikdörtgen parçada modern bir yazlık bluz yapımını size kısaca anlatacağım. Videonun devamına geçmeden önce her zamanki gibi yine hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımın büyümesi için videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Daha önce de söylediğim gibi model çok kolay, sadece 2 sıradan oluşan bir model. Aynı zamanda çok hızlı ilerleyen bir model. Modeli uygulamak için atmamız gereken ilmek sayısı 3'ün katları şeklinde olması gerekir. Şimdi ben size modeli göstermek için şişlerime 12 ilmek atıyorum. Bu modeli enine olarak kullanmak istediğimizde ilmeklerimizi aynı anda 2 şişe atmamız gerekir. Bakın şişlerimi üst üste aldım. Bir düğüm yaparak ilk ilmeğimi her 2 şişe atmış oldum. Şimdi 11 ilmek daha atıyorum. Basit ilmek atma tekniğini kullanarak aynı anda her 2 şişe. ...12 ilmek attım. Bir şişimi çıkardım. Bakın ilmeklerim tek şişte kaldı. Modeli ön yüzden uygulayacağımız için arka yüzde bir sıra ters örgü yapıyorum. Bir sıra ters örgü yaptım, döndüm. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde modelimin ilk sırasını uyguluyorum. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte toplayacağım. Ancak önce ilk ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bakın ilmeği sağ şişime aktarırken şu şekilde değil, soldan sağa doğru ilmeği sağ şişime alıyorum ki daha sonra topladığımda burada düzgün bir şekil oluşsun. İkinci ilmeğimi arka ipinin içinden düz örüyorum. Sağ şişimle ilmeğin tam ortasına batarak şişimi arka taraftan çıkardım. Arka ipinin içinden düz ördüm. Bir önceki örmeden aldığım ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdim. Böylece 2 ilmeği toplamış oldum. Sırada 2 kez dolama yapıyorum. Bakın sağ şişimin altından üste doğru 1-2 kez dolama yaptım. Sıradaki 1-2-3 ilmeğimden İlk ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Sağ şişimle soldan sağa doğru ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Sıradaki 1-2 ilmeği arka iplerinin içinden düz örüyorum. Bakın sağ şişimi her 2 ilmeğin ortasından geçirerek şişimi arkaya aldım. İpimi aldım. Her ikisini düz olarak topladım. Bir önceki örmeden sağ şişime aktardım ilmeği
bu ördüğüm ilmeklerin üstünden geçirdim. Yine bakın 2 kez dolama yapıyorum. Sağ şişimin arkasından öne doğru 1, 2. Sıradaki 1, 2, 3 ilmeğin ilk ilmeğini örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın şu şekilde değil, tekrar söylüyorum. Sağ şişimle ilmeğin ipinin sol tarafından sağa doğru örmeden sağ şişe geçirdim. Sıradaki 2 ilmeği sağ şişimi ortalarından geçirerek her ikisinin de arka tarafa çıkardım. İpimi aldım, düz ördüm. 2 ilmeği düz topladım. Bir önceki örmeden aldığım ilmeği bu 2 ilmeğin üstünden geçirdim. Yine bakın 2 kez dolama yapıyorum. 1, 2. Şimdi kenarlarda 2'şer ilmek topluyoruz. Sıradaki bir ilmeğimi örmeden soldan sağa doğru sağ şişime aldım. İkinci ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. Bir önceki örmediğim ipi bunun üstünden geçirdim. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Modelimin ilk sırasını ördüm. Döndüm. Arka yüzde ikinci sıramı örüyorum. Model toplam 2 sıra. Yine kenar ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi öne aldım. Karşıma gelen ters ilmeği arka yüzde ters ördüm. Doladım 2 ilmeğin, bakın ilkini ipimi arkaya alarak bakın önden gelen şu ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Yine devamındaki ters ilmeği ters örüyorum. Arada doladığım 2 ilmeğinin ilkini düz, ikincisini ters örüyorum. Bunun için ipi arkaya aldım. Önden gelen ipten bir düz ördüm. İpi tekrar öne aldım. Diğer ilmeğimi ters ördüm. Yine sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Arada 2 dolamam var. İlkini düz, ikincisini ters öreceğim. İpimi arkaya aldım. İlkini düz ördüm. İpi öne aldım. İkincisini ters ördüm. Sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek modelimi bir tur uyguladım. Bakın 12 ilmek atmıştık, sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. Ön yüze geldim. Şimdi ikinci tur birinci sıramı örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime soldan sağa doğru sağ şişimle aktardım. Bir sonraki ilmeğimi ilk turda yaptığım gibi arka ipinin içinden düz ördüm. Örmediğim ilmeği bunun üstünden geçirdim. Araya 1, 2 kez dolama yaptım. Devamında bakın 1, 2, 3 ilmeğim var. İlk ilmeğimi yine soldan sağa doğru sağ şişime aktardım. Diğer 2 ilmeğimi hep birlikte arka iplerinin içinden düz ördüm. Bir önceki örmediğim ilmeği bunun üstünden geçirdim. Yine araya 1, 2 kez dolama yaptım. Yine üçlü ilmek grubunda aynı tekrarı yapıyorum. İlk ilmeği soldan sağa doğru sağ şişimi örmeden aldım.
sıradaki 1-2 ilmeği arka iplerinin içinden düz ördüm birlikte. Örmediğim ilmeği bunun üstünden geçirdim. Yine araya 1-2 kez dolama yaptım. Kenar ilmeğimden önceki 2 ilmeğime geldim. İlkini soldan sağa doğru sağ şişime geçirdim. İkinci ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. Örmediğim ilmeği bunun üstünden geçirdim. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi ters örerek ikinci tur birinci sıramı uyguladım. Bakın aralarda şu şekilde iplerim oluştu. İkinci turun ikinci sırası arka yüzde. Kenar ilmeği örmeyeceğiz. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmeklerde ilki düz, ikincisi ters. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeklere geldiğimde ipi arkaya aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. İpi öne aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Yine devam ediyorum. Sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. İlk doladığım düz, ikincisi ters örülecek. İp arkada. İlk doladığımı düz ördüm. İp öne aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Yine bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. İlk doladığım ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek ikinci turumu tamamladım. Bakın modelim ortaya çıktı. Şimdi bu şekilde devam ederek videonun başlangıcında da gösterdiğim gibi şöyle bir file modeli elde ediyoruz. Yine videonun başlangıcında göstermiş olduğum bluz modelini bu örgü modeliyle bakın ne şekilde örüyoruz. 2 dikdörtgen parça örüyoruz. Dikdörtgen parçaları enine kullanıyoruz. Yani şu şekilde örgünün yönünde değil yan olarak kullanıyoruz. Bu şekilde kullandığımız için buradaki attığımız ilmek sayısı bizim bluzumuzun boyunu verecek. Yani biz bluzumuzu ne kadar uzun örmek istiyorsak o kadar ilmek atmamız gerekir. Şimdi model yan kullanılacağı için aşağı doğru bir sarkma da yapar. Yani 4-5 santim bir sarkma payı da olacaktır. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Aşağı doğru sarkacağı için boyu da o sarkacak olan pay için bir 5 santim daha uzun örmek gerekiyor. Şimdi enine şuradan istediğimiz boydan ilmek sayısı attıktan sonra istediğimiz genişlik kadar boy örüyoruz. Yani şu yönde örgümüzü örüyoruz. 2 eşit parça. Burada şunu da unutmayalım. İstediğimiz genişlikten en az bir 5 santimetre daha fazla boy örmemiz gerekiyor ki enine kullandığımızda aşağı doğru sarkma yapacağı için en az bir 5 santimetre pay vermemiz gerekiyor. Yani biz bluz genişliğini 50 santimetre istiyorsak normal genişlik için en az 55 santimetre, daha salaş isteyenler için 60 santimetre yukarıya doğru örmemiz gerekiyor. Bu parçaları enine kullanarak ördüğümüz modelde bedenlere göre ilmek sayısı başlama söz konusu değil. Şimdi bu şekilde ördüğümüz iki parçayı enine üst üste koyuyoruz. Bakın şu şekilde. Kayık yaka bir model olduğu için yakanın açıklığını ne kadar istiyorsanız tam ortada o kadar pay bırakarak iki kenardan, omuzlardan dikiyorsunuz. Daha sonra kolda da istediğiniz genişlik, modelde bu genişlik az, tam kola oturan bir genişlik. Siz istiyorsanız daha geniş de yapabilirsiniz.
Bu payı bıraktıktan sonra her iki kenarı dikiş yapıyorsunuz. Ve model bu kadar. Salaş, modern, tarz bir bluz modeli. Bir kılavuz olması açısından şimdi sizlere 4 numara şişle 30 ilmekten ördüğüm parçanın ölçüsünü vereceğim. Parçanın ölçüsünü almak için bakın şöyle bir kenardan menzuramı koydum. Esneterek parçanın ölçüsünü alıyorum. Enine kullandığımda örgü aşağı doğru sarkacaktır. 20 santimetre. 30 ilmek 4 numara şişle 20 santimetre genişliğinde eninde olduğu için bu bizim bluzumuzun boyu olduğunu düşünürsek 40 santimetre boyda bir bluz istiyorsak atmamız gereken ilmek sayısı 60. Eğer 50 istiyorsak atmamız gereken ilmek sayısı 75 olmalı. Evet arkadaşlar, bugünkü örgü modelim bu kadar. Çok basit, sadece 2 sırada. Enine özellikle kullanıldığında çok tarz bir örgü modeli. Hırka yapımlarında, yazlık bluz yapımlarında, file tarzı tüm örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, enine de kullanabilirsiniz, boyuna da modeli kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.